Bugün sizlerle birlikte apofatik teoloji konusunu konuşacağım. Şimdi öncelikle başlamadan önce apofatik teolojinin ne olduğunu size anlatmam lazım tabii ki de. Çünkü benim için ve belki bazı insanlar için en önemli olan şey bence öncelikle etimolojisini anlatmaktır. Şimdi başlamak gerekirse apofatik teoloji anlam olarak Tanrı'nın, yani basit bir tanım yapılması gerekirse Tanrı'nın ne olduğuyla değil ne olmadığıyla değerlendirilmesidir. Ve Tanrı'nın insanlık nezdinde olan sıfatlarla değerlendirilememesidir. Etimolojik olarak apofasisten ve en nihayetinde apofemi, yani Yunanca reddetmek anlamına gelen bir kelime olan apofatik teoloji, yani apofatik negatif anlamına gelir aslında. Şimdi ilk başlangıcı aslında Yunan filozofu olan ve bu devlet eseriyle bildiğimiz Platon'un Beyond Being, yani olan varlığın ötesinde tanımını yaptığı Tanrı ile başlar. Platon adı üstünde yeni Platonculuk okulunu kuracak olan Plotinos tarafından ilham alınır ve Plotinos ilk olarak bu teolojik fikri ortaya atar. Plotinos'un dedikleri aşağı yukarı şu şekilde özetlenebilir. Yani ilk başta özet geçeceğim, sonra daha derin de alacağım. Şimdi Plotinos der ki Tanrı sınırlanamaz. Yani Tanrı tüm varlıkların fevkindedir, fevkal beşerdir ve sizin Tanrı'ya atfedeceğiniz bir tözsel varlık sıfatı veya duyusal sıfat onu sınırlandırır ve Tanrı'yı reddetmenize yol açar. Şimdi bu öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Plotinos'ta kalsaydı ve eğer ki dinler felsefesini etkilemeseydi belki de tarihe karışmış bir olay olacaktı. Çünkü bunu en ünlü eden aslında dinlerin metinlerinde yapılan göndermelere dayanarak apofatik teolojiyi kurumsallaştıran Hristiyan ve İslam filozoflarıdır. Şimdi tabii ki de Hristiyan felsefesi ilk başladığı için Hristiyan felsefesinden gireceğiz olaya. Hristiyan felsefesine bunu kavramsal olarak sokan aslında sahte Dionysius'tur. Ama ilk, yani tanımını yapmak yerine bunu ilk olarak açıklayan ise İskenderiyeli Aziz Kelement'tir. Kendisi Kıpti ve Etiyopya kiliseleri tarafından Aziz unvanını almıştır ve hala anılmaktadır. İskenderiyeli Aziz Klement şöyle der: Tanrı insan beyanından ve insanın duyularıyla açıklanabilecek her şeyden üstündür der. Sahte Dionysius'a gelince Dionysius kendisi normalde ismini Atinalı Dionysius'tan alır. Elçilerin İşlerinde 34. 17. bölümün 34. ayetinde yer alan Atinalı Dionysius, Pavlus'un etkisiyle Hristiyan olan bir Korintlidir. Yani o Korint devletinin bünyesinde bulunmaktadır aslında. Pardon, düzeltiyorum. Atina şehir devletinin bir üyesidir. Ve normalde 19. yüzyılın sonuna kadar Dionysius'un ismini Pavlus'un Hristiyan yaptığı kişiden alıp almadığı kuşkuludur. Yani şöyle kuşkuludur. Onun kendisi olup olmadığını tartışmıştır filozoflar ve felsefe inceleyenleri. Sahte Dionysius şunu der: pagan filozoflardan, yani Yunan filozoflarından da alıntı yapar aslında. Üç bilgi yolu sunar bize: Via negativa, yani apofatik teoloji;
Via affirmativa, Tanrı'yı olumlama, Tanrı'yı bazı sıfatlarla tanımlama ve via eminentia. Bunu ikisinin ortasıdır aslında. Yani felsefedeki o her klasik dönemde olan dualizmdir. Sonra bu Saint Maximus, yani diğer lakabıyla Saint Maximus the Confessor'a geçer. İtiraf eden Maximus. Daha sonra da Bizans teolojisine geçer. Ve günümüz, yani kıta felsefesinde bu Jacques Derrida ile kendisini bulur biraz aslında. Derrida'nın diferans kavramı tamamen aslında, yani ne kadar Derrida bunu söylese de baştan beri, bir apofatik teolojinin zuhurudur diyebiliriz. Sonrası Armstrong, yani günümüzün belki de en önemli Hristiyan tarihçilerinden birisi, apofatik teolojinin bizi putperestlikten kurtardığını söyler. Çünkü apofatik teoloji Tanrı'yı insan sıfatlarından ayırır ve Tanrı daha böyle üstün bir şey olduğu için, fevkal beşer olduğu için biz putlara tapmak yerine, yani Tanrı'yı insan zuhurunda görmek yerine Tanrı'yı daha böyle üstün bir zuhurda görürüz. Bunun tam zıttı aslında katafatik teolojidir. Katafatik teolojide de Tanrı her şeyde imgesini taşır. Yani İbn Arabi gibi İslam filozofları daha sonradan bunun ikisinin çelişmeyeceğini ve ikisinin birbirini tamamlayacağını söyler. Sonra aslına bakarsanız bu apofatik teoloji ayetlerle de desteklenir. Yeşaya bölümündeki 40. babda 25. ayette siz beni kimle kıyaslayacaksınız der Tanrı. Ee, Daha sonra bu e, Yeşaya anlatısı Pavlus'un Şam yolunu etkiler. Pavlus zaten, Aziz Pavlus, Yahudi metinlerinden etkilenerek bir anlatı kurmuştur. Özellikle Korintlilerde kıyametsel bir anlatı ve çarmıhın bunun lensi olduğunu söylemiştir. Ve çarmıhın lens olmasıyla birlikte kenosis, yani Tanrı'nın fiziksel bir vücut bulması insanları sevdiği için, ve teosis. Bunların ikisi birbirini tamamlar. Teosis Tanrı ile birleşme demektir. Ve daha sonra Pavlus'un tüm bu anlatısı sahte Dionysius'u etkiler. Ve son olarak İslam felsefesine girecek olursak, Farabi İslam felsefesinde apofatik teolojinin ilk örneğini ortaya koymuştur. Tanrı'yı ilk neden olarak tanımlamıştır. Tanrı'yı olumsuzlamıştır. Yani Tanrı'nın hiçbir insan sıfatıyla, insanın algılayabileceği hiçbir şeyle açıklanamayacağını öne sürmüştür. Ve İbn Sina daha sonradan onu tasdik etmiştir. İbn Sina zaten bu konuda Farabi'nin bir noktada aslında yani onaylayıcısıdır diyebiliriz. Çünkü o dönem Farabi zaten Kindi ve Razi'den sonra İslam felsefesinin ilk temsilcilerinden de ve kurumsallaşması da İbn Sina ile oldu. Daha sonra İbn Miskevey Tanrı nedir yerine Tanrı ne değildir sorusunu sormamızı önerdi. Aslına bakarsanız İslam felsefesinin bunu desteklemek için kullandığı ayette Şura suresinin 11. ayetidir. Şura suresinin 11. ayetinde Tanrı'ya benzer hiçbir şey olmadığı, gökleri ve yerleri yaratanın olduğu açıklanmaktadır. Bugünlük bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.